arkadaşlar. İki Ters bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle değişik bir atkılı şapka öreceğiz. Yapılışı gerçekten çok kolay. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Atkının uzunluğu yaklaşık olarak 55 santimetre. Genişliği ise 7,5 santimetre. Şapkanın ön kenar bandının uzunluğu başlangıçtan tepe noktasına kadar yaklaşık olarak 28,5 santimetre. Arka kenar bandının uzunluğu ise 25 santimetre. Derinliğine gelince eğim olduğu için aynı şekilde eğimli bir şekilde ölçüyorum. Yaklaşık olarak 40 santimetre. Atkılı şapkayı örmeye atkıdan başlıyoruz. 25 ilmekle birebir lastik örerek 55 santimetre örüyoruz. Daha sonra ilmekleri ikiye ayırıyoruz. Her ön sırada ortadan ikişer ilmek artırarak devam ediyoruz. 20 santimetre uzunluğa gelince artışları sonlandırıyoruz. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek devam ediyoruz. Arka tarafta kısa sıralar örmeye başlıyoruz. Ön kenar bandında son ilmek artışından ilk eksiltmeye kadar olan mesafe 15 santimetre. Daha sonra şapkanın diğer tarafını örüyoruz. İlmek eksilterek devam ediyoruz. Toplam 25 ilmek kalınca 55 santimetre uzunluğunda birebir lastik örerek atkının diğer tarafını tamamlıyoruz ve atkıyı bitirmiş oluyoruz. Yapılışı gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da rahatlıkla örebilirler. İçeriden görüntüsü bu şekilde. Dikişsiz başla bitir bir çalışma arkadaşlar. Gerekli malzemelere gelince 50 gramı 160 metre olan 2 yumak kullandım. İkinci yumaktan bu kadar arttı. Orta kalınlıkta. %60 organik merino yün, %40 anti peeling akrilik karışımlı yumaklar. Atkılı şapkayı 60 santimetre uzunluğunda 4 numaralı misinalı şişle ördüm. Ayrıca bir iğne, bir makas, birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 25 ilmek alarak atkıyı örmeye başlıyorum. İlmek sayımız tek olmalı. ...25 ilmek aldım. Dönüyorum. Birinci sıradan örmeye başlayacağım. Birebir lastik öreceğim. Sağdaki 2 ilmek ile son 2 ilmeği kenar kordon olarak çalışacağım. Kenarların daha düzgün olması için. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bir ters, bir düz şeklinde son 2 ilmeğe kadar devam ediyorum. Son 2 ilmekten önceki ilmeği ters ördüm. İpi arka tarafa alıyorum. Son 2 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. İkinci sırada örmeden aldığım bu 2 ilmeği ters öreceğim. İpi çok gergin tutmuyorum. İlk 2 ilmeği ters ördükten sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum. Son 2 ilmekten önceki ilmeği düz ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Ters ilmekleri örmeden sağ şişime kaydırıp dönüyorum.
Üçüncü sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk 2 ilmek düz. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Yine ilmekleri görüldüğü gibi örerek son 2 ilmeğe kadar devam ediyorum. Son 2 ilmekten önceki ilmeği ters ördüm. Son 2 ilmeğim düz görünüyor. Şimdi ipi arkaya alıyorum. Bu 2 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Dördüncü sıraya başlayacağım. İlk 2 ilmeği ters öreceğim. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüp buraya gelince ipi ön tarafa alıp son 2 ilmeği örmeden kaydıracağım. Bu şekilde dönüşümlü örerek örgümüzü sürdüreceğiz. 55 santimetre uzunluğa gelince tekrar birlikte olacağız. Toplam 170 sıra ördüm. Uzunluk olarak ise son ördüğüm sıradan ilk başladığım sıraya kadar 55 santimetre. Başlangıç ipi sol kenarda. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. Şimdi kenarlardan 12'şer ilmek kenar bantları için ayıracağım. Sağ taraftan 12 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ortadaki düz ilmeğe bir işaret yerleştiriyorum. Bu ilmeğin sağ ve sol kenarlarından artış yapacağız. Bu tarafta da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. Bu taraf arka kenar bandı, sol taraf ise ön kenar bandını oluşturacak. Kapüşonun birinci sırasından örmeye başlıyorum. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek işaretli ilmeğe kadar devam ediyorum. Ortadaki ilmeğe geldim. Ortada bir düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğin sağ tarafından bir artış yapacağım. Sağ taraftaki artışları hep bu şekilde yapacağız. Sol şişimle alt sıranın ipini arkadan batarak kaldırıp bir ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeğin ön kanadını düz örüyorum. Bir artış yaptım. Ortadaki ilmeği de düz örüyorum. Şimdi aynı şekilde ama bu sefer önden batarak bir ilmek kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını düz örüyorum. Bir ilmek de bu tarafta artırdım. Sol kenardaki artışları da bu şekilde yapacağız. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. 12 ilmek birebir lastik ördükten sonra ortadaki artırdığım ilmeklerle birlikte oluşan 3 ilmeği ters öreceğim. Önce 12 ilmek lastik örüyorum. ...12 ilmek lastik ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Ortadaki 3 ilmeği ters örüyorum. Birebir lastik örerek son 2 ilmeğe kadar devam ediyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Ön taraftayız. 3. sıraya başlayacağım. Yine düz ilmeklerin sağından ve solundan aynı şekilde ilmek artışları yapacağım. 12 ilmek birebir lastik örüyorum. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. İlk düz ilmeğin sağ tarafından bir artış yapacağım. Yine şişimi arka taraftan alt sıranın ipine batıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum.
ilmeğin ön kanadını düz örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artış da sol kenarda yapıyorum. Sol şişimle önden alt sıranın ipine batıp kaldırıyorum. Bir ilmek oluşturdum. İlmeğin arka kanadını düz örüyorum. Toplam 5 ilmek oldu. Bu 5 ilmek ön yüzde düz örülüyor. Arka tarafta ters. Her ön yüzde 2 ilmek artırarak devam edeceğiz. Birebir lastik örerek devam ediyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Dördüncü sırada 12'şer ilmek lastik ilmekleri arasındaki 5 ilmeği ters öreceğim. Yani ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpi arkaya alıyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Toplam 4 sıra ördüm. Kapüşona başladığım sıradan itibaren. Şimdi 5. sırayı öreceğim. Yine düz ilmeklerin kenarlarından birer artış yapacağım. İlmek sayısı 7 ilmeğe çıkacak. Ters tarafta ise ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Bu sırayı da örelim. İlk düz ilmeğe kadar birebir lastik örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İlk düz ilmeğin sağ kenarından bir artış yapıyorum. Ön kanadını örüyorum. Devam ediyorum. Son düz ilmekten sonra ön taraftan batarak bir ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örüyorum. Birebir lastik örerek sırayı tamamlayacağım. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Kısa satırları örmeye başladığımızda tekrar birlikte olacağız. Kapüşonun artışlarını tamamladım. Her ön sırayı örerken düz ilmeklerin sağından ve solundan birer ilmek artırdım. 30 kez artış yaptım. Lastik bantlar arasındaki düz ilmeklerin sayısı 61 ilmek oldu. Bu sıradan itibaren artış yapmadan ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğiz. Uzunluğunu da ölçüyorum. Ayraçtan son ördüğüm sıraya kadar dikey uzunluk yaklaşık olarak 20 santimetre. Ayraçtan son ördüğüm sıraya kadar ön kenar bandının uzunluğu ise 21 santimetre. Kenar bantlarına birer işaret yerleştiriyorum. Arka kenar bandına son ördüğüm sıraya bir yeşil ayraç yerleştirdim. Ön kenar bandına da kırmızı ayraç yerleştiriyorum. Bu sıradan itibaren 2 kısa sıra öreceğim. Daha sonra 2 uzun sıra ve dönüşümlü olarak devam edeceğim. Ters taraftan örmeye başlıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Önce 12 ilmek lastik örüyorum. Ters ilmekleri öreceğim. Arka kenar bandına kadar devam ediyorum. Ters ilmekleri ördüm. Sol şişimde 12 ilmek lastik ilmeği kaldı. İlk kısa sırayı ördüm. Dönüyorum. İpim ön tarafta, sol şişimden ilk ilmeği sağ şişime kaydırıp geriye doğru çekiyorum. Çift ilmek oluşturdum. Kısa satır ilmeğimiz. Dönüşte bu ilmeği ikisini birlikte öreceğim. Burada delik oluşmaması için bu işlemi yapıyorum. Düz devam ediyorum. İkinci kısa sıraya başladım.
Sıra sonuna kadar ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Düz ilmekleri ördüm. Artış yapmadan lastik ilmeklerini örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 sıra kısa sıra ördüm. Şimdi 2 sıra tam sıra öreceğiz. Önce 12 ilmek lastik örüyorum. Ters ilmekleri örüyorum kısa satır ilmeğine kadar. Son ters ilmeğimiz kısa satır ilmeği. Bu çift ilmeği bu şekilde ikisini birlikte ters örüyorum. Lastik ilmeklerini örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpi arka tarafa alıyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. İlk tam sırayı ördüm. Şimdi ikinci tam sırayı öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Lastik ilmeklerini ördüm. Düz ilmekleri örüyorum. Artış yapmıyorum. Ön kenar bandına geldim. Yine artış yapmadan lastik ilmeklerini örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 kısa, 2 tam sıra ördük. Şimdi tekrar 2 kısa sıra öreceğiz. İlmekleri görüldüğü şekliyle arka kenar bandına kadar örelim. Arka kenar bandına kadar ördüm. Lastik ilmeklerini örmeden bırakıp dönüyorum. Bir kısa satır ördüm. Şimdi ikinci kısa sırayı öreceğiz. İpim önde. İlk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. İlmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Kısa satır ilmeği. Düz devam ediyorum. Artış yapmadan sıra sonuna kadar ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp ikinci kısa sırayı tamamladım. Dönüyorum. Şimdi 2 tam sıra öreceğiz. İlmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Kısa satır ilmeğine kadar ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Lastik ilmeklerini örerek devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir tam sıra ördüm. Şimdi ikinci tam sırayı öreceğim. Yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek devam ediyorum. Artış yapmıyorum. İkinci tam sırayı tamamladım. İşaretlerden itibaren toplam 8 sıra ördüm.
İlk olarak 2 kısa sıra, daha sonra 2 tam sıra, tekrar 2 kısa sıra, 2 tam sıra ördüm. Bundan sonra yine 2 kısa sıra örerek başlayacağım. Daha sonra 2 tam sıra öreceğiz. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Arka kenarda kısa satır ilmeği çalıştığımız için gördüğünüz gibi delik oluşmadı. Bundan sonra örgümüzü bu şekilde örelim. İlmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Kapüşonun ikinci aşamasını da tamamladım. İşaret yerleştirdiğim sıradan son ördüğüm sıraya kadar ön kenar bandın uzunluğu yaklaşık olarak 15 santimetre. Şimdi ters taraftan ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Ön yüzden ilmek eksiltmeye başlayacağım. Her ön yüzde düz ilmeklerin kenarlarından birer ilmek eksilteceğim. Eğer saçınız kabarıksa yani kıvırcıksa bu bölümü biraz daha uzatabilirsiniz arkadaşlar. Burası tam tepe noktası. Alın bölgesinin üzerinden şakaklara kadar inen bölüm. Arka tarafta da kısa sıralar ördüğümüz için arka taraf gördüğünüz gibi daha kısa. Şimdi ters taraftan ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğim. Burada kısa satır ilmeğine geleceğim. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra lastik ilmeklerini örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Ön taraftayım. Şimdi düz ilmeklerin sağ ve sol kenarlarından birer ilmek eksilteceğim. Bu işlemi her ön sıraya geldiğimde tekrarlayacağım. Önce 12 ilmek birebir lastik örüyorum. ...12 ilmek lastik ördüm. Şimdi ilk 2 düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerin yönü sağ tarafa bakıyor. Son 2 düz ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Sol kenarda 2 düz ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de birlikte öreceğim. Önce ilk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Lastik ilmekleri örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Ters tarafta bütün ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp sırayı tamamlıyorum. Tekrar ön taraftayım. Yine 2 ilmek eksilteceğim düz ilmeklerin kenarından. Önce 12 ilmek birebir lastik örüyorum. İlk 2 düz ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Son 2 düz ilmeğe kadar düz örmeyi sürdürüyorum. Son 2 düz ilmeği birlikte örerek bir ilmek de bu taraftan eksilteceğim. Önce ilk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim.
birebir lastik örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp sırayı tamamlıyorum. Eksiltmeleri bu şekilde yapacağız. Sağ tarafta 2 ilmek, sol tarafta da 2 ilmek eksilttim. Lastik bantlar arasında toplam 57 ilmek kaldı. Her ön sırada birer ilmek eksilterek devam edelim. Arka tarafta ise ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğiz. Son eksiltmeleri yaparken tekrar birlikte olacağız. Her ön sırayı örerken düz ilmeklerin kenarlarından birer ilmek eksilttim. Toplam 29 kez eksiltme yaptım. Şimdi 30. ve son eksiltmeyi yapacağız. Ortada 3 düz ilmeğim kaldı. Önce 12 ilmek lastik ilmeklerini örüyorum. ...12 ilmek ördüm. Ortadaki 3 düz ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksilteceğim. İlk 2 ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Bir düz ilmek kaldı. Bu taraftaki lastik ilmekleri örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıradan itibaren artık birebir lastik örmeyi sürdüreceğim. Dönüyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle birebir lastik örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Kapüşonun örme işlemini bitirdim. Bundan sonra aynen başladığımız gibi 55 santimetre olana kadar atkının diğer tarafını öreceğiz. İlmekleri kapatırken tekrar birlikte olacağız. Kapüşondan sonra lastik örmeye başladığım ilk sıradan itibaren 170 sıra ördüm. 55 santimetre uzunluğunda ve ikinci atkı parçasını tamamladım. Şimdi ön taraftan ilmekleri örerek kapatacağım. İlk 2 ilmek kordon ilmeklerimiz, ters örüyorduk. Bu 2 ilmeği birlikte ters örüyorum önce. Daha sonra sıradaki ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Daha sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Sırada ters ilmek var. Önce ters örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmekleri kapatıyorum. Son 2 ilmeğe kadar olan ilmekleri kapattım. Son 2 ilmek kordon ilmekleri. İpimi ön tarafa getirip örmeden alıyordum bu ilmekleri. Ama kapatırken şimdi öreceğiz. İpim ön tarafta. Bu 2 kordon ilmeğini birlikte öreceğim ama arka kanatlarına batarak ters örüyorum önce. Daha sonra ilk ilmeği üzerinden geçirip kapatıyorum. Bir ilmeğim kaldı. Bunu da sabitlemek için kullanacağım. Şimdi ipi kesiyorum.
Son ilmeğin içerisinden geçirip ipi sabitliyorum. Örme işlemini tamamladım. Şimdi fazlalık ipleri temizleyeceğim. İpi iğneye geçiriyorum. Kordon ilmeğinin içerisinden yürüterek gizleyeceğim. Hemen alttan batıyorum. Bu şekilde bu düz ilmeğin altından yürütüyorum. İğneyi alt tarafa geçirmeden yürütmeyi sürdürüyorum. İlmeklerin arasından yürütüyorum. Bu şekilde. Gizledik. Şimdi fazlalık ipi kesiyorum. Başlangıçtaki ipi de aynı şekilde gizliyorum. Yine alttan batıyorum. İlmeklerin arasından yürütüyorum. İğneyi altta görünmeyecek bir şekilde ilmekler arasından yürütüyorum. Bu şekilde. Daha sonra fazlalığı kesiyorum. Örme işlemini tamamladım. Evet arkadaşlar, atkılı kapüşonun bütün işlemlerini tamamladım. İşaretlemiş olduğumuz noktaları üst üste getirdiğimizde görüntüsü bu şekilde. Burası arka kenar bandı, burası da ön kenar bandı. Şimdi son bir işlem daha yapacağım. Yumuşatıcı katılmış suda bekletip duruladıktan sonra suyunu süzdürüp nemli bir şekilde düz bir zemin üzerinde kurumaya bırakacağım. Son halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, atkılı şapkamızın bütün işlemlerini tamamladım. Son hali bu şekilde. Bugün yine bir projenin sonuna daha geldik. Yeni çalışmalarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.